LojYouTube kanalına hoş geldiniz. Konuşmamıza başlamadan önce, eğer bizi YouTube'dan izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bugün iş dünyasında sıkça duyulan ama tam olarak ne anlama geldiği belki de her zaman net olmayan iki temel kavramı masaya yatıracağız. Sabit ve değişken giderler. Evet, Hani neden bazı şirketler ekonomik krizlerde dimdik ayakta kalırken bazıları en ufak bir sarsıntıda hemen zorlanır? Cevabın büyük bir kısmı bana sorarsan bu giderleri nasıl yönettiklerinde saklı. Haydi bu konuyu biraz deşelim. kesinlikle harika bir başlangıç. Her şeyden önce gider nedir? Bir onu netleştirelim mi? Olur. Gider, bir şirketin faaliyetlerini sürdürmek için harcadığı her kuruştur. Ama bütün giderler aynı değil. Bazıları satış yapsan da yapmasan da hep oradadır. Bazıları ise tamamen senin satış hacmine bağlıdır. İşte bütün mesele de bu ayrımda başlıyor aslında. Tamam. O zaman bu iki türü ayıralım. Satış yapsak da yapmasak da ödemek zorunda olduğumuz giderler. Onlar neler mesela? Onlara biz sabit gider diyoruz. Adı üstünde, sabit. Üretim veya satış miktarından tamamen bağımsızdırlar. Bir lojistik firması düşünelim. O ay diyelim ki hiç sevkiyat yapmadı, sıfır iş. Ama yine de ofisinin kirasını ödemek zorunda. Evet, Personelinin maaşını ödemek zorunda, kamyonlarının sigortasını ödemek zorunda. Bu giderler hacimle değil, şirketin varlığıyla ilgili. yani şirketin açık kalma bedeli gibi bir şey. Aynen öyle. Şirketin ayakta durma bedeli. İşte amortisman, vergiler, faiz ödemeleri, yönetim maaşları, bunların hepsi sabit gider. Anladım. Peki ya değişken giderler? Onlar nasıl çalışıyor? Değişken giderler de tam tersi. Bunlar üretim hacmine doğrudan bağlı. Yani üretim arttıkça artar, azaldıkça azalır. Çok mantıklı. Lojistik örneğine dönersek yine, kamyonların yaktığı yakıt. Evet, ne kadar çok yol yaparsan o kadar artar. Kesinlikle. Sevkiyat maliyetleri ya da parça başı çalışan bir işçilik varsa onun ücreti. Bunların hepsi değişken gider. Ne kadar çok sevkiyat yaparsan bu maliyetler de o kadar artar. Ham madde, paketleme malzemeleri, satış komisyonları falan da bu gruba giriyor o zaman. Tam olarak öyle. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Yani bu ayrımın bir şirketin kaderini nasıl etkilediğini somut örneklerle görebilir miyiz? Elbette hem de çok net bir şekilde görebiliriz. Yine orta ölçekli bir lojistik firmasını ele alalım. Diyelim ki 10 kamyonu bir de deposu var. Tamam. Ekonomi iyiyken işler yolunda, her şey harika. Ama bir daralma yaşandığını düşünelim ve taşıma hacmi bir anda %30 düşüyor. Olamayacak bir şey değil. Yani o kira, maaşlar, sigortalar yerinde sayar. Olduğu gibi durur. Eğer bu sabit giderler geliri oranla çok yüksekse o firma çok hızlı bir şekilde nakit sıkışıklığına girer. İşte tehlike burada. Yani yüksek sabit maliyetler güzel günlerde bir avantajken kötü günlerde bir tuzağa dönüşebiliyor. Kesinlikle. Özellikle startuplarda bu hatayı çok görürüz. Mesela bir e-ticaret lojistiği firması düşün. Daha yolun başında gidip büyük bir depo kiralıyor. Evet. Pahalı yazılımlar alıyor, yüksek maaşlı bir ekip kuruyor. Ama satışlar beklenen hızda gelmeyince tüm bu sabit giderler bir anda şirketi aşağı çeken bir ağırlığa dönüşüyor. Peki bunun tam tersi bir strateji mümkün mü? Yani daha akıllıca olanı o mu? Evet, mümkün. Hatta birçok firma bunu bilinçli olarak yapıyor. Sabit giderlerini özellikle düşük tutuyorlar. Kendi deposunu kiralamak yerine paylaşımlı depo kullanıyor. Anladım, yani maliyeti paylaşıyor. Aynen. Kendi araç filosunu kurmak yerine taşeronlarla çalışıyor. Bu esneklik kriz anlarında maliyetlerini de anında düşürmesini sağlıyor ve hayatta kalma şansını arttırıyor. Çok mantıklı. Buradan çıkarılacak ders şu: sabit gider kötü değildir ama kontrolsüz sabit gider öldürücüdür. Konuyu biraz daha derinleştirelim o zaman ve işin içine rakamları da katalım. Üretim miktarı arttıkça bu maliyetler tam olarak nasıl değişiyor? Harika. Bunu bir bisiklet üreten, diyelim ki örnek anonim şirketi üzerinden anlatalım. Tamamdır. Bu şirketin toplam sabit maliyeti, yani fabrika kirası, diyelim ki aylık 550.000 TL. Bu, üretimden tamamen bağımsız. Bir tane bile bisiklet üretmese bunu ödeyecek. Aynen öyle. Bir de birim değişken maliyeti var. Her bisiklet için gereken sele maliyeti, diyelim 250 TL. Tamam. Şimdi senaryo 1. Sadece bir tane bisiklet üretilirse ne olur?
O tek bisikletin üzerine binen sabit maliyet tek başına 550.000 TL olur. Bu korkunç bir rakam. Evet, inanılmaz. Şimdi senaryo 2. 1000 tane bisiklet üretilirse toplam değişken maliyet ne olur? 1000 çarpı 250 yani 250.000 TL. Evet. Sabit maliyet ise yine aynı 550.000. Değişmez. Ama kritik olan nokta şu, birim başına düşen sabit maliyet 550.000 bölü 1000'den 550 liraya düşer. Vay canına. Nereden nereye? İşte bu durum hepimizin bildiği ölçek ekonomisi olarak bilinir. Üretim arttıkça o devasa sabit maliyetler daha fazla ürüne yayıldığı için birim maliyet dramatik bir şekilde düşer. Peki bu durum şirketin karlılığını nasıl etkiliyor? Asıl merak ettiğim o. İşte tam da burada faaliyet kaldırıcı dediğimiz çok önemli bir kavram devreye giriyor. Sabit maliyetleri yüksek olan şirketlerin faaliyet kaldırıcı da yüksektir. Ne anlama geliyor bu tam olarak? Anlamı şu, satışlarda yaşanacak küçük bir artış, o sabit maliyetler zaten karşılandığı için kârda çok daha büyük bir artış yaratır, bir kaldıraç etkisi yapar. Anladım. Yani satışlar %10 arttığında kar %30, %40 artabiliyor. Aynen öyle. Ama Aması var. elbette tam tersi de geçerlidir. Bu çift taraflı keskin bir bıçak. Satışlar düştüğünde o yüksek sabit maliyetleri karşılama zorunluluğu nedeniyle kâr çok daha sert düşer. Hatta hızla zarara geçilebilir. Anında havayolu şirketleri, demir çelik, otomotiv, çimento bu gibi sektörler hep yüksek sabit maliyetlere ve dolayısıyla yüksek faaliyet kaldırıcına sahiptir. Yani iyi zamanda çok kazanırlar, kötü zamanda da en çok onlar yara alır. Tam olarak bu. Gıda perakendesi gibi sektörlerde ise değişken maliyetler daha ağırlıkta olduğu için bu kaldıraç etkisi daha sınırlıdır. O halde bütün bu bilgiler ışığında bir şirket için hangi yapı daha avantajlı? Yani mümkün olduğunca sabit maliyetlerden kaçınmak mı gerekiyor? İşte bu iyi ya da kötü meselesi değil. Bu tamamen stratejik bir tercih meselesi. Nasıl yani? Esneklik mi istiyorsun, öngörülebilirlik mi? Mesele bu. Dalgalı piyasalarda esnek kalmak için sabit maliyetleri düşük tutmak, yani taşeron kullanmak gibi avantajlı olabilir. Evet. Öte yandan bir şirket büyük bir makine yatırımı yaparak, yani sabit maliyeti arttırarak işçilik gibi değişken maliyetlerini düşürebilir. Anladım. Daha otomatize bir yapıya geçer. Evet ve böylece daha öngörülebilir bir maliyet yapısı oluşturabilir. Ana fikir şu, sabit gider şirketin omurgası gibidir, güçlü olmalı ama fazla da ağır olmamalıdır. Dengeyi bulmak lazım. Önemli olan bu maliyet yapısını bilinçli bir şekilde yönetmek ve sürekli analiz etmektir. Bunu yapan şirketler fırtınaları ve krizleri çok daha az hasarla atlatır. Özetle, anladığım kadarıyla sabit ve değişken gider ayrımını anlamak sadece bir muhasebe detayı değil. Bu, bir şirketin stratejisini, risk iştahını ve nihayetinde hayatta kalma becerisini belirleyen temel bir unsur. Kesinlikle bir işletme bu analizi doğru yapmıyorsa en iyi satış döneminde bile farkında olmadan sessiz bir risk biriktiriyor demektir. İBDÜİZ için çok teşekkürler. Şimdi size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kendi ilgi alanınızdaki veya çalıştığınız sektördeki en büyük, en belirleyici sabit maliyeti bir düşünün. Şimdi o maliyeti tamamen değişkene çevirebilecek bir teknoloji veya yeni bir iş modeli hayal edin. Bu tüm sektörü nasıl değiştirirdi? Logitube'u takipte kalın. Eğer bu bölümü beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.